Yeni videomuz Epstein dosyaları. Hüseyin Kantürk'le bunu konuşacağız. Temsilciler Meclisi'nden geçti. Dosyalar açıklanacak, isimler açıklanacak. Bugün çıkan son haberde 19 Aralık'ta kamuoyuna servis edilecek. Hoş geldin Hüseyin, söz sende. Epstein konusunu 5 yıldır anlatıyoruz. Twitter'da yazıyoruz. Diğer çektiğimiz videolarda Amerikan İmparatorluğu sonu, Siyonizmin İsrail sonu videosunda bu konuya değinmeden geçmedik. Çünkü bu önemli bir başlık. Yani 5 yıldır sürekli altını çiziyor olmamızın sebebi bu sadece işte birkaç zenginin pedofili sapık ilişkilerinin olduğu videolar serisi değil. Bu bir buzdağının sadece görünen ucuydu. Şimdi ne oldu? Epstein diye yıllar önce bir adam dediler ki işte hapishanede odasında ölü bulundu. Hücresinde ölü bulunduğu haberiyle dünya gündemine düştü. Muhtemelen alıp bunu başka bir yere götürdüler. Şimdi bu adam ne yaptı? Değil mi? Görünürdeki şeyini söyleyelim. Amerikalı siyasetçilerin, işte elitlerin, şu anda adını bile duymadığımız birçok ismin küçük çocuklarla özellikle sapık ilişkilerini videolara almış, kayıtlarını almış ve bunları bir yerde arşivlemiş. Sadece çocuklarla olan sapık ilişkilerden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda insanların gördüğünde hani çılgına çevirecek kayıtların olduğunu da düşünüyorum. Şimdi peki bu şeye baktığımızda, bu isme baktığımızda bu adam kim? İşte Yahudi bir milyarder diyorlar. Değil mi? Peki neden bahsediliyor? Bu artık açık konuşuluyor. Şimdi biz daha önce Twitter'da falan üstü kapalı söylüyorduk bu kayıtların ne olduğunu ama şimdi alenen ortaya değil mi, saçıldı. İnsanlar anlatıyor. Diyorlar ki bunlar Mossad'a gidiyordu. Şimdi bu adam büyük bir ihtimalle çift taraflı bir ajan diyeyim ben buna, casus diyeyim. Bu öyle sıradan bir adam değil. İşte birini tesadüfen denk gelmiş, bu işleri organize eden bir adam değil. En başından itibaren bu işleri yapmak için yola çıkmış bir şey olduğu, ajan olduğu, casus olduğu çok belli aslında yani. Şimdi bu arşivleri ne yaptı? Tamam, bir bacağını şeye gönderdi. İşte bir nusasını diyelim İsrail'e, Mossad'a göndermiştir. Zaten herkes bunu söylüyor artık. Hikaye de ne? Bu kayıtlar üstünden Amerikan siyasetini esir aldı diyorlar. Ya bunu artık biz söylemiyoruz. Biz hadi 5 yıl önce söylüyorduk da şimdi bunu Amerika'da herkes söylüyor. Açın, değil mi? Amerika'daki sosyal medya büyük hesapları takip edin. Herkes şunu söylüyor artık. Epstein üstünden bu ilişkilerle, bu sapık videolar, görüntüler üstünden Amerikan siyasetinde şantaj yapıldı ve İsrail Amerikan siyasetini yönetiyor diyorlar. Artık bağıra bağıra bunu Amerika'da dile getiriyorlar. Şimdi bir bacağı bu. Bu buraya gitti. Ama biz daha önceki videolarda ne söyledik? Bu kayıtlar sadece Mossad'ın elinde değil. Bu kayıtlar Çin'e de gitti. Yani küreselciler üstünden, Çin'le anlaşan küreselciler üstünden bu arşivlerin tamamı Çin'de de var. Büyük bir ihtimalle Rusya'da da var. Çin bunları çünkü kendisi servis etmez. Büyük bir ihtimalle Rusya üstünden, Rus hackerlar üstünden ya da direkt doğrudan Rus devleti üstünden bunları servis ettirecekler. Şimdi yavaş yükselterek tırmandırıyorlar. Yani bir anda bütün her şeyi ortalığa saçmıyorlar. Sürecin gelişiminden itibaren bakın, değil mi? İşte önce bir acaba mı? Böyle bir şey var mı? İşte kadınlarla ilişki videoları dediler. Sonra çocuklarla olan, değil mi, ilişkiler ortaya saçılmaya başladı. Sapıklıklar. Üstüne erkeklerin, değil mi, Bill Clinton, Trump hikayeleri düşmeye başladı. Şimdi buradan şunu anlayın. Bu dozu artarak giden bir süreç. Yani önce normal işte kadınlarla işte görüntülerden bahsettiler, değil mi? Daha bunun bu işler sadece bu işin ucu. Bunun altından daha karanlık bir yüzü çıkacak bu işin. Yani e, insanların izlediğinde bu insanların kapısına dayanacağı kadar insanları delirten görüntüler ortaya çıkacak. Şimdi peki sadece bu iş işte adı geçen isimlerin kaydedip onlara şantaj yapıp menfaat sağlama başlığı altında sınırlandırılabilir mi? Yok, hayır. Bu daha büyük bir hikayenin katalizörü. Yani bu Epstein konusu daha büyük bir olaya sebep olacak. Neye sebep olacak? Şimdi Amerikan içeride, şimdi hep ne anlattık biz? Siyonizm Yahudi bacağı Amerika'dan kovulacak dedik, değil mi? Biz bunu Amerikan İmparatorluğu sonu videosunda bahsettik. Birinci Evet, bölümdü o. bir de. Şimdi evet, şimdi
Peki nasıl, ne olacak da biz bu hikayeye bağladık zaten. Dedik ki Epstein işi tetikleyecek. Tabii ilk katalizör Gazze oldu. Şimdi Gazze videosunda da biz bunu anlattık. Dedik ki Gazze bir şeyi tetikledi. Tüm dünyada bu işte değil mi 80 yıldır soykırıma uğramış Yahudi halkını bir anda tek soykırım yapan bir halka çevirdi. Yani insanların gözünde böyle bir müsamaha alanı vardı. Ya bu insanlar zaten mağdur, değil mi? 80 yıldır bu hikaye anlatılıyordu. Yani bir şey söylesen hop, sen Nazi misin? Değil mi? Hemen oraya Evet. atıf yapılıyordu. Ama şimdi döndü dolaştı hikaye Gazze ile başladı aslında. Şimdi bu ikinci perdesi. Yani Gazze kapanırken şey için, İsrail için şey düzelmeye başlamayacak. Yani bu hani hep söylüyor ya, Netanyahu'nun kendisi de söyledi. Biz işte burada kazanıyoruz ama küresel medyada, algıda bu savaşı kaybediyoruz diye kendileri söylüyorlar. Yani şey de değil. İftira atmıyoruz yani. Kendilerinin söylediğini Evet, söylüyoruz. evet. Şimdi orada Gazze konusu kapanıp o iş bitiyormuş gibi görünürken dönüp bakacağız ki bu konu üstünden, Epstein üstünden şeye karşı, İsrail'e karşı daha büyük. Şimdi Gazze sonuçta Müslümanların öldürüldüğü, değil mi? Hristiyan bir grubun içinden kimse yani çoğu da çıkıp bizi ilgilendirmez diyor. Doğru mu? Yani hatta da Müslümanları da kovmak istiyorlar şeyden. Öyle bir şeyleri yok yani. Bir empati bir yere kadar. Kendileri açısından söylüyorum. Haklı olabilirler. Herkes kendi ulus devletini koruma güdüsüyle hareket edebilir. Bunda sorun yok. Şimdi bu Hristiyan damar, biz hep ne söyledik bir de? Şimdi bunlar aslında zincirin halkaları anlattığımız konular. Beyaz Hristiyan milliyetçiliği yükselecek dedik, değil mi? Şimdi Beyaz Hristiyan milliyetçiliğini yükseltecek konulardan bir başlıkta evet Müslüman nüfusunun şeyde Amerika'da Batı'da yükseliyor olması, oradaki rahatsızlık bir kalem. Ama diğer maddede işte bu Siyonizm hikayesi. Yani Yahudilerin İsrail'in şeyi Amerikan siyasetini Epstein üstünden yönetiyor, şekillendiriyor olması hikayesi Amerikan gündemine zaten düştü. E, Yani büyük bir tsunami'ye yol açacak. Yani orada insanlar bu sebep yüzünden sokaklara dökülecek. Diyecek ki arkadaş, bu ülkeyi biz yönetmiyormuşuz. Bu gerçeğiyle yüzleşecekler. Zaten herkes biliyor da yani sonunda en alttaki Amerikalıya kadar bu cahil sıfır, değil mi? Kovboya kadar en alttaki hepsi sonunda sokağa dökülecek, diyecek ki bir ülkemizi geri istiyoruz. Bu önce Amerika başlığı çıktı. Şimdi de sadece Amerika başlığı. Şimdi bu sadece Amerika sloganı KK, değil mi? Bu meşhur 1900'lerde ortaya çıkan e, siyahlara karşı e, değil mi? Yani orada da soykırım Ku benzeri Klux. işler oldu yani. Bunları yapan aşırı sağ Hristiyan örgüt vardı. Hatırlar insanlar. Evet. Evet, KKK örgütü. Bunların sloganı da şeydir. Sadece Amerika. Bu sadece Amerika sloganı aslında sadece beyaz Hristiyan sloganıdır. Şimdi bu aynı sloganı Almanlar da kullandı. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler de kullandı. O değil mi meşhur adam vardı. Kimdi onun iletişimcisi? Bu sloganı o da kullandı. Sadece Almanya diyorlardı. Şimdi buradaki sadece Almanya, sadece Amerika sloganı aslında özünde şudur. Sadece beyaz Hristiyan sloganında. Şimdi bunu söyleyemediği için sadece Amerika der, sadece Almanya der. Yani Almanya için de yine aynı şey. Sadece beyaz Hristiyan. Biz kendilerinden bahsediyoruz. Şimdi e, bu hareketi tekrar tetiklemeye başladı. Bu hareket nereye varacak? Bu işle beraber işte hani Mossad üstünden, İsrail üstünden bu şantajlarla ülkemiz yönetiliyormuş algısı Yahudileri, Siyonizmi Amerika'dan böyle bildiğin gerçekten paldır küldür kovalama hikayesine dönüşecek. Yani şeyi kovacaklar. Siyonizmi Amerika'dan kovalayacaklar. Orada barınamayacaklar, kaçacaklar. Tabii sadece bu e, Yahudiler için bir sonuç değil. Bu iş aynı zamanda şeye de dönecek. Müslümanlara da dönecek. Onu da söyleyeyim yani. Çok anlattım onu da. Yani sonunda hani bu Epstein'la bağlantılı değil ama bu Epstein hikayesi, Siyonizmi kovalama hikayesi önce Amerika sloganıyla yürüyecek. Yani e, beyaz Hristiyan Amerika sloganıyla yürüyecek. Şimdi bu olduğunda karşısında ne varsa etekleyecek. Yani evet Siyonizmi Yahudileri itekleyecek dışarıya ama Müslümanları da etekleyecek. Burada bir araya girmek istiyorum. Şimdi 19 Aralık'ta bu dosyalar açıklanacak.
Büyük ihtimal Şimdi Trump'ın adı geçmeyecek, Cumhuriyetçilerin adı geçmeyecek, bazı istihbarat bağlantılarının ismi geçmeyecek. Yine insanlarda bir tepki oluşacak. Bu böyle birkaç adım halinde devam edecek herhalde Amerika'da. 2026'ya da yayılacak gibi görünüyor. tabii. Şimdi en başına ne dedik? Bu işi dalga dalga yükseltiyorlar. Yani bir vuruşta işte ne var ne yok ortaya saçmadan dalga dalga daha çok insana duyula duyula yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi ne olacak? Şimdi Trump şeyi imzaladı dün akşam değil mi? Evet. Tam yayınlansın dedi. Şimdi yayınlansın dedi ama bir sürü ismin üstü çizildi. Yani Trump'ın adı silindi. Cumhuriyetçi isimler silindi. Sadece demokrat isimler büyük bir şimdi ortaya çıktığında bunlar çıkacak. Şimdi bu hırsla demokrat zaten bu iş böyle. Şimdi mısır patlağı gibi olacak. Yani demokratlardan şeyi sızdıracaklar. Ya tamam biz vardık ama al bunun da videosu vardı diye. E, Böyle birbirine şey yaparak ortaya çıkartarak hani bir şey vardır ya böyle herkesin bir suç işlenmiştir. 5-6 kişi biliyordur. Bir tanesi ispiyonlamaya başlayınca bu sefer diğer hepsi dökülür. Ya sen de bunu yaptın. Asıl suçlu sensin. E, Böyle kendiliğinden bu iş köpürtükçe köpürecek. Yani o ne varsa adım adım. Yani bu işte bu akşam açıklanacak. Yarın bu konu bitecek değil. Bu daha yeni başlıyor. Yani isimler ortaya çıktı bitti hikayesi değil. Ardı arkası kesilmeden önce işte de mailler. Şimdi eskiden mailler de yoktu. Sadece sözlü dedikodular vardı. Şimdi mailler düşmeye başladı önümüze. Değil mi? Şimdi yarın fotoğraflar düşmeye başlayacak. Bir adım sonrası videolar düşmeye başlayacak. Ondan sonra sadece bu cinsel içerikli sapık videoların dışında daha vahşi videolar düşecek. Onu da bugünden söyleyeyim. Yani mesela bu taraf hiç konuşulmuyor ama insanların gerçekten kaldıramayacağı kadar canice videolar düşecek ortalığa. İnsanlar inanamayacak. Hani bu isimler bunları nasıl yapıyor diye ve şeyi tetiklemiş olacak. Bu aslında e, şimdi Yahudi bir isimle Epstein değil mi? Yahudi bir isim. Zaten bu işler böyle olur. Kendinden çıkar. Siyonizmin tasfiyesi değil mi? Biz Siyonizmin sonu diye video çektik. Bu iş tamam Amerika'nın içeride bir kargaşa yaratacak. Dünyada değil mi? Anglo-Sakson düzen yıkılıp çok merkezi dünyaya geçerken tasfiye olacak bir ekip var bir de. Şimdi çok bacaklı bir süreç bu. Yani sadece Amerika'nın siyasetçisiyle ilgili değil. E, Bu 500 yıllık düzenin içinde değil mi, büyüyen elitinden siyasetçisine kadar tasfiye etmek istedikleri kim varsa, hangi gruplar varsa bu videolar bunun bir aşaması ve bütün dünyaya yayılacak. Türkiye'den de çıkacak göreceğiz yani. Hani Evet, elitinden evet. siyasetçisine bu işlere bulaşmış insanlar çıkacak yani. Bu da kaçınılmaz. Ve bu bir şeyi tasfiye operasyonu. Şimdi bir kere tweet atmıştım. Demiştim ki ya şimdi Türkiye'de bu işlere girip de ya nasıl olsa koca koca agalar bu işlerdeydi. Bu konu şeye çıkmaz, üstü örtülür diyen Bana varsa dokunma. bu iş kümese toplama işiydi. Yani Epstein yaptığı şey sizleri kümese toplamaktı. Yani bundan kurtuluş yok. Oraya gittiysen, kaydın alındıysa demek ki sen de kümestesin. Sonunda bunlar ortaya çıkacak. Ortaya çıktığında şimdi hangi sonuçlara sebep olacak? Toparlayalım sonunda. Bir, Amerika'da Siyonizmin tasfiyesine sebep olacak birinci madde bu. Ve şeyler bu Siyonistler, Siyonist küreselciler. Burada şeyi çok Yahudi tabirini de kullanmak istemiyorum. Sebebi de şu. Bir milleti toptan e, ne kadar Tamam. şeyler olsa bile mesela Gazze'de bizi dehşete düşüren şeyler yaşasak bile birçok konuda insanları rahatsız etse bile toptan bir milleti yargılayan ifadelerden hoşlanmıyorum. Yani. Bu kim olursa olsun. Onun için Siyonist küreselciler diye bunu ifade etmek istiyorum. Bu Siyonist küreselcileri şey Amerika'dan tasfiye edecekler, gönderecekler. Zaten uzun zamandır anlattığımız bir başlık buydu. İkinci neye sebep olacak? Amerika'nın içinde bu iç kargaşa döneminin darbeye doğru evrilmesine sebep olacak bu kargaşa hali. Yani Amerika'nın patronu sonuna giden süreci tetiklemiş olacak. İkinci yapacağı şey bu. Şimdi üçüncü yapacağı şey ne? Sadece Amerika ile sınırlı kalmayacak. Tüm dünyada tasfiye hareketini tetikleyecek. Yani Anglo-Sakson düzene ait unsurları e, temizlemek istedikleri unsurların tasfiye süreci başlayacak. Bir konuda şuraya gelecek. Bu aynı zamanda beyaz Hristiyan milliyetçiliğini yükseltecek. Bu da yine Amerika'nın içinde İngiltere'ye de bu iş sıçrayacak. Zaten sıçradı. Ve Fransa'da da bu üç ülkede e,
Müslümanlara karşı da bir harekete sebep olacak. Müslümanların da bu ülkelerden ayrılmalarına sebep olacak olaylar gelişmesini tetikleyecek. Şimdi şeyi kabaca böyle toplarsak bu iş Epstein işi matruşka gibi ve çok sabırlılar. Çok zamana yayarak ama artık şeyin sonuna da geldi. Bu işin şu ana kadar Mısır'ın değil mi? Hafif hafif ısınır birden patlamaya başlayınca peşi peşine patlar ya bu iş böyle. Yavaş yavaş ısıttılar ve Mısır artık Trump'ın imzasıyla ilk Mısır patladı. Şimdi bunun ardı arkası kesilmeden devamını göreceğiz ve insanlar gördüklerine, duyduklarına gerçekten çok şaşıracaklar. Ve çok insanda bu işin sonunda harcanmış olacak Ya, diye görünen o ki konuyu daha özetleyebiliriz. çok konuşacağız bu konuyu. Özellikle gelecek ay Evet, zaten isimler ortaya çıkmaya başlayacak. Bunu da bir seri yapacağız büyük ihtimal Epstein evet, dosyalarını. Son ekleyeceğim bir şey var mı? evet. Herkese teşekkür ediyorum. İzleyip paylaşırlarsa mutlu olurum. İyi günler dilerim. Evet, yeni hype sekmeleri var, ücretsiz hype sekmeleri var. Bir de süper teşekkür var. Destek olursanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.